Merhaba arkadaşlar, İki Ters Bir Düz YouTube kanalındasınız. Bugünkü projemiz 46 beden bir kadın kazağı. Kameranın kadrajına tam sığmadığı için bütün olarak gösteremiyorum. Parça parça göstermeye çalışacağım. Videoyu oldukça detaylı bir şekilde 3 video halinde hazırladım. Birinci videoda bu kazağı farklı bedenler için nasıl hazırlarız, bu konuyla ilgili detaylı bilgiler mevcut. İkinci ve üçüncü videoda ise kazağın yapılışı ayrıntılı bir şekilde anlatılıyor. Kazağı şöyle göstermek istiyorum. Kol uçlarında fırfır detayı, aynı şekilde yaka kenarında da bir fırfır detayı bulunuyor. Önden 3 düğmeli olarak çalışıldı. Sol taraftaki fırfır hemen düğmenin altından başlıyor ve ilik patının altına kadar devam ediyor. Yakanın üstten görüntüsü bu şekilde, iç taraftan görüntüsü de bu şekilde. Omuz dikişi, kollar takma kol olarak çalışıldı. Kol altı dikişleri, yan dikişler. Ölçüsünü de vermek istiyorum. Kol altından kazağın genişliği yaklaşık olarak 58 santimetre. Kol evine kadar olan yükseklik, lastik başlangıcından kola kadar 41 santimetre. Kol evi uzunluğu omuzdan kol altına kadar yaklaşık 20 santimetre. Omuz genişliği yaka başlangıcına kadar 11 santimetre. Kol bilek genişliği ise 11 santimetre. Kolun en geniş yerinin uzunluğu yaklaşık 18 santimetre. Gerekli malzemelere gelince örmek için 50 gramı 300 metre olan moher ve akrilik karışımı oldukça ince bir ip kullandım. 300 gram yeterli. Kazağın lastik bantlarını 3 numara şişle, ana örgüyü ise 3,5 numaralı şişlerle ördüm. Diğer malzemelere gelince ilmek tutucu, 3,5 milimetrelik 6 numara bir tığ, makas, birkaç ayraç, bir iğne, yakanın fırfır bölümünü örmek için de 3 numara 1 metrelik misinalı şiş gerekiyor. Ayrıca 3 adet de düğmeye ihtiyacımız olacak. Ayrıntılara geçmeden önce küçük bir hatırlatmada da bulunmak istiyorum. Kanalıma abone olur, beğeni ve yorumlarınızla kanalımı desteklerseniz çok mutlu olurum arkadaşlar. Görüşleriniz benim için çok değerli. Şimdi gelelim detaylara. Kazağı örmeye başlamadan önce ilk iş olarak örgü yoğunluğunu hesaplamamız gerekiyor. Bu işlem için kullanacağımız şiş ve ipi alarak bir parça örüyoruz. Bu parçayı düzgünce yerleştiriyoruz. 10 santimetrelik uzunlukta kaç ilmek olduğunu sayıyoruz. Ben saydım, 27 ilmek. Aynı şekilde örgünün yüksekliğini ölçüyoruz. 10 santimetreye düşen sıra sayısını hesaplıyoruz. Ben örgüye başladıktan sonra daha net olsun diye ölçtüm. 10 santimetrelik uzunlukta 36 sıra bulunuyor. Şimdi örgü yoğunluğunu hesaplıyoruz. Bizim için gerekli olan 1 santimetreye düşen ilmek ve sıra sayısı. 10 santimetreye 27 ilmek düşüyordu. Ona böldüğümde 2,7 ilmek 1 santimetreye düşen ilmek sayısı. Aynı şekilde sıra sayısını da 10'a bölüyorum. 36'yı 10'a böldüğümde de 3,6 sıra denk geliyor. Bizim örgü yoğunluğumuz bu ölçüler arkadaşlar. Örgü yoğunluğunu bulduktan sonra sıra ölçü almaya geliyor. İki türlü ölçü alabilirsiniz. Birincisi, hazır bir kazak üzerinden ölçüleri alıp ilmek hesaplaması yapabilirsiniz.
İkinci yol ise kendi beden ölçünüzü alarak bolluk payı verip ilmek hesaplaması yapabilirsiniz. Ben ikinci yöntemi kullandım. Beden üzerinden ölçü alıp bolluk payı vererek ilmek hesaplaması yapacağım. Sizler aynı hesaplamaları aynı yöntemi kullanarak yapabilirsiniz. Önce kazak üzerinden ölçü nasıl alınır göstermek istiyorum. Bedeninize tam uyan bir kazağı alıyorsunuz ve kol altından genişliğini şu şekilde ölçüyorsunuz. Daha sonra yaka altından üst göğüs bölümünü de ölçüyorsunuz. Kolların bedene birleştiği noktalardan ölçüm yapıyoruz şu şekilde. Not alıyoruz. Daha sonra omuz ölçüsünü alıyoruz. Kol bilek genişliğini ölçüyoruz. Şu şekilde. Ama burası yarısı olduğu için 2 katını alacağız kolda. Yine kolun en geniş yerini hemen kol altından ölçüyoruz. Yine 2 katını alıyoruz. Burada yine kol evine kadar uzunluğu ölçüyoruz. Kol evi yüksekliğini ölçüyoruz omuza kadar. Şu şekilde. Ve hesaplamalara başlıyoruz. Şimdi ben beden üzerinden ölçüm nasıl yapılır bunu göstereceğim. İlk olarak mezurayı alıyoruz. Kol altından göğüsün en yüksek yerinden geçirerek bolluk payı vermeden tam beden ölçüsünü alıyoruz. Ben aldım tam 110 santimetre. Daha sonra bu ölçüye bolluk payı veriyoruz. 4 ila 6 santimetre verebiliriz. Ben büyük beden çalıştığım için 6 santimetre bolluk payı verdim. Topladığımda 116 santimetre tam beden çevresi. Arka ve ön bedeni ayrı ayrı hesaplamak için 116'yı da 2'ye bölüyorum. 58 santimetre. Beden genişliği 58 santimetre. Şimdi üst beden genişliğinde ölçtüm. 40 santimetre. Yine kollarımızın bedene birleştiği noktalardan ölçüm yapabilirsiniz bedeninizin üzerinde. Daha sonra omuz genişliğini ölçtüm. Tam omuz başlangıcından boyun köküne kadar ölçüyoruz. 13 santimetre idi. Ama 2 santimetre eksik aldım ben. Çünkü buraya yaka bandı gelecek. 11 santimetre omuz ölçüleri. Kol evine kadar olan uzunluk 41 santimetre. Kol evi yüksekliği de 20 santimetre. Kola geliyoruz. Kolda önce bileğimizi bolluk payı vermeden ölçüyoruz. Bilek genişliği 19 santimetre. Buraya da 2 ila 3 santimetre bolluk payı verebilirsiniz. Ben 3 santimetre bolluk payı verdim. 22 santimetre bilek genişliği. Daha sonra kolun üst bölümünü, pazu bölümünü ölçüyoruz çevresini. 32 santimetre buldum. Buraya 6 santimetre bolluk payı veriyorum. Eşittir 38 santimetre. Kolun üst bölümünün genişliği 38 santimetre, bilek genişliği ise 22 santimetre. 3 santimetre lastik öreceğim. Lastik örgüden kol kesimine kadar 40 santimetre. Kol evi uzunluğu da, koldaki kol evi uzunluğu da 18 santimetre olacak. Şimdi ilmek hesaplamaları yapıyoruz. Önce göğüs çevresinin ilmek hesabını yapıyorum. 58 santimetreyi 1 santimetreye düşen ilmek sayısıyla çarpıyorum. 2,7 ile çarptığımda 156,6 ilmek çıkıyor. Burada küsuratları da şöyle hesaplayacağız. 156 ilmekle başlayacağım ama virgülden sonraki sayı 5'ten büyükse bir ilmek daha ekleyeceğim. Eğer 5'ten küçükse dikkate almayacağım arkadaşlar. Virgülden sonraki sayı 6 olduğu için buraya bir ilmek daha ekliyorum. Beden ilmek sayısı 157 ilmekle başlayacağız. Şimdi üst göğüs ölçüsünü hesaplayacağız. 40 santimetre üst göğüs ölçüsü çarpı
2,7 ile çarptığımda 108 ilmek yapıyor. Biz ilmeklerimizi eksilttiğimizde 108 ilmekle devam edeceğiz. Hemen kaç ilmek eksilteceğimizi bulmak istiyorum. Göğüs ölçüsüyle üst göğüs ölçüsünün farkını buluyorum önce. İlmek olarak 157'den 108 ilmeği çıkartıyorum. 49 ilmek. Aradaki fark 49 ilmek. Yani kol kenarlarından toplam 49 ilmek eksilteceğiz. 2 kol olduğu için çift sayı olmasını istiyorum. 50 ilmek eksilecek. Bu 50 ilmeği de 2'ye bölüyorum. 2 kol için 25'er ilmek eksiltmem gerekiyor. 25 ilmek bu koldan, 25 ilmek de bu koldan eksilecek. Kalan ilmek sayısı 107 ilmek olacak ve bu şekilde devam edecek. Şimdi omuzlar için kaç ilmek bırakmam gerekiyor? Bunu hesaplayacağım. Omuz genişliği 11 santimetre. 1 santimetreye düşen ilmek sayısı 2,7 çarptığımda 29,7 ilmek. Küsuratımız 5'ten büyük olduğu için omuz ilmekleri en az 30 ilmek olmalı. Birkaç ilmek fazla olabilir ama 30 ilmekten az olmamalı arkadaşlar. 30 ilmek bu omuz için, 30 ilmek de bu omuz için bırakacağım. Kalan ilmekleri de yaka ilmekleri olarak kademeli olarak eksilteceğim. Şimdi uzunluk ölçüsünü hesaplayacağız. Buna gerek yok. Üzerinizde ölçerek de bu hesaplamayı yapabilirsiniz ama bu bölümü hesaplamamız gerekiyor. Kol evi uzunluğu 20 santim. Kol evi uzunluğu 20 santim alıyoruz ve sıra sayısıyla çarpıyoruz. 1 santimetreye düşen sıra sayısı 72 sıra. Yani yaklaşık omuza kadar 72 sıra örmem gerekiyor. Buna göre hesaplamaları yapabiliriz. Beden ölçümleri bu şekilde hesaplanıyor. Şimdi sıra geldi kol hesaplamalarına. Kola bilek genişliğinin 3 katı ilmekle başlayacağım. Çünkü fırfırla başlıyorum. Daha sonra ilmekleri eksiltip lastik bant öreceğim. Ben şimdi hesaplama yaparken lastik bant için kaç ilmekle başlayacağım? Bunu hesaplamam gerekiyor. Bilek genişliği 22 santimetre. 22 santimetre ile ilmek sayısını çarpıyorum. 1 santimetreye düşen ilmek sayısını. 59,4 ilmek. Virgülden sonraki küsurat 5'ten küçük olduğu için kol 59 ilmekle başlayacak. Lastik ölçü yani. Bu bölüm için ise 59'u 3 ile çarpıp geniş bir bant öreceğiz önce. Daha sonra ilmekleri üçer üçer örerek eksilttiğimizde bilek için toplam 59 ilmek kalacak. Lastik bandı örüyoruz. Düz örgüye geçerken hemen lastik örgüden sonra eşit aralıklarla 7 ilmek ben ekledim. Düz olmaması, biraz dökümlü olması için sizler 10 ilmeğe kadar ekleme yapabilirsiniz. 59 ilmekle lastiği ördükten sonra eşit aralıklarla 7 ilmek daha artırdım. Toplam 66 ilmek oldu. 66 ilmekle örmeye başladım. Eşit aralıklarla ilmek artışları yaparak kolu genişleteceğim ve en üst bölümde kaç ilmek olacak bunu hesaplamam gerekiyor. En geniş yeri 38 santimetre olduğu için kolumuzun 38 çarpı 2,7 1 santimetreye düşen ilmek sayısını çarptığımda 102,6 ilmek oluyor. Bu küsuratımız fazla olduğu için 103 ilmek alıyorum. Ama kollarda her iki tarafta da artış yapacağım için çift sayı olmasını istiyorum. O yüzden 104 ilmek alıyorum. Kolun en geniş yerine geldiğimizde şişimizdeki ilmek sayısı 104 ilmek olmalı. Bunu da hesapladıktan sonra acaba artışları kaç sırada bir yapmamız gerekiyor? Bunun için de kol uzunluğunu hesaplayacağız.
Lastik banttan sonra ilmek keseceğimiz yere kadar olan uzunluk 40 santimetre. 40 çarpı sıra sayısı 1 santimetreye düşen sıra sayısı 3,6 çarptığımda 144 sıra örmem gerekiyor. Şimdi 144 sıra örerken kaç artış yapacağım? Bunu hesaplayacağım. 104 ilmek en geniş yerinde olacak. Eksi biz hemen düz örgüye geçtiğimizde 66 ilmekle başlamıştık. Aradaki farkı buluyorum. 38 ilmek. Aradaki fark 38 ilmek. Yani kollardan 38 ilmek artıracağız toplam. Bunu da 2'ye bölüyorum. 38 bölü 2 19 ilmek. Yani 19 ilmek sağ taraftan 19 ilmek sol taraftan artırdığımızda toplam 38 ilmek artırmış olacağız. Şimdi son bir hesaplamamız kaldı. Kaç sırada bir artış yapmamız gerekiyor? Bunu bulacağız. Kolun uzunluğu 144 sıraydı. 144 bölü 19 kez artış yapacağımız için bunu 19'a bölüyoruz. 7,57 sıra denk geliyor. Yani küsurat 5'ten büyük olduğu için her 8 sırada bir artış yapacağız. Daha sonra kol kesimlerine geliyoruz. Kol kesimleri bedendeki kesimler gibi ilk başta kesiyoruz. Daha sonra daha seyrek kesim yapıyoruz. Kalan ilmekleri kapatıp bitiriyoruz. Videoda detaylı olarak anlatılıyor arkadaşlar. Hesaplamamız bu şekilde. Sizler kendi ölçülerinize göre benim yaptığım gibi hesaplamalar yaparak ilmek hesabı yapabilirsiniz. Birinci videonun sonuna geldik. Kazağı örmeye ikinci videoda başlayacağız. İkinci videoda görüşmek üzere.